Merhaba. Bugün sizin için hazırladığımız kaynaklara dayanarak internette, özellikle de TikTok'ta sıkça Cehennem Necati lakabıyla karşınıza çıkan Necati Arabacı'nın hayatına, yükselişine yakından bakıyoruz. Kimdir bu isim? Neden bu kadar konuşuluyor? Evet, elimizdeki materyaller ki bunlar çoğunlukla YouTube transkriptleri ve haberler, onun Almanya'daki ilk günlerinden başlayıp uluslararası bir, nasıl diyelim, suç figürü haline gelişini gösteren oldukça karmaşık bir tablo çiziyor aslında. Amacımız da bu derinlemesine bakışla arabacının suç dünyasındaki yükselişini, Hells Angels motosiklet kulübüyle olan o derin bağlarını, Kesinlikle. Ve hakkındaki iddiaları zaman içinde nasıl bir tür dokunulmazlık imajı yarattığını anlamak olacak. bu figürün hem Avrupa yeraltı dünyasında hem de Türkiye'de nasıl bir etki yarattığını, kaynaklar ne diyor, bunları değerlendireceğiz sizin için. Aynen öyle. Bu figürün hem Avrupa'daki yeraltı dünyasında hem de Türkiye'de nasıl bir etki yarattığını kaynaklar ışığında değerlendireceğiz. Peki, o zaman bu karmaşık hikayeyi çözmeye başlayalım. Hikaye 1972'de Almanya'nın Köln şehrinde başlıyor, değil mi? Evet, Köln doğumlu, Türk göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve kaynaklara göre genç yaşta suç dünyasına adım atıyor. Nasıl başlıyor peki? İlk adımları ne yönde? Şöyle, gece kulüplerinde fedai olarak başladığı anlatılıyor. Sonra 1990'da, yani henüz 18 yaşındayken Hells Angels'a katılıyor. Bu önemli bir dönüm noktası. 18 yaşında Hells Angels? Evet, ve kısa sürede kendi ekibini kuruyor. Kamuoyunda bunlar kapıcılar olarak biliniyor. Çoğunlukla da Türk gençlerinden oluşan bir grup bu. Kapıcılar? Ne yapıyorlar peki bu grupla? Köln'ün o meşhur eğlence merkezi var ya, Kölner Ringe. İşte orada ve genel ev piyasasında haraç toplama, mekan kontrolü gibi işlere giriyorlar. Nüfuzunu hızla arttırıyor bu şekilde. Anladım. Hatta ilginç bir detay, yasal bir meyve sebze toptancılığı işini paravan olarak kullandığı da belirtiliyor kaynaklarda. Yani bir yandan yasal görünüm, diğer yandan Hı hı. yeraltı faaliyetleri devam ediyor. Peki Hells Angels içinde nasıl yükseliyor? Sadece üye olmakla kalmıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle kalmıyor, liderliğe kadar yükseldiği söyleniyor. Hatta Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra bile, bakın bu ilginç, 2009-2010 civarında İzmir'de Hells Angels Nomads Türkiye Şubesi'nin başkanı oluyor. Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra Türkiye'de başkan oluyor. Bu nasıl mümkün oluyor peki? Kulüp içindeki dengeler açısından. O eski toprak dediğimiz Alman üyeleriyle Hı hı. arabacı gibi göçmen kökenli, daha agresif olduğu iddia edilen genç vahşiler arasında bir iç çekişme, bir güç mücadelesi yaşandığını anlatıyor. Yani kulüp içinde bir fraksiyonlaşma mı var? Aynen öyle. Hatta bazı olaylar var ki, mesela 2013 Krefeld baskını. Hells Angels üyeleri kendi liderlerinden birini ağır yaralıyor. Ya da 2014'teki Frankfurt çatışmaları. İşte bu tür olayların arkasında arabacının fraksiyonunun olduğu iddia ediliyor. Oldukça ciddi iddialar bunlar. Dahası da var. Bir dönem rakip çete olarak bilinen United Tribunes ile ittifak kurduğuna dair söylentiler bile var. Yani yeraltı dünyasında dengeler sürekli değişiyor, ittifaklar kurulup bozuluyor. Ama bir yandan da kanunla başı sürekli dertte. Almanya dönemi özellikle. Evet, 2002'de Almanya'da tutuklanıyor. Suçlamalar çok ağır. İnsan kaçakçılığı, gasp, haraç, fuhuşa zorlama, liste uzun. Sonuç ne oluyor peki bu davada? 2004'te 9 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Hapisteyken bile adı başka bir olaya karışıyor. O da ne? Kendisini soruşturan başsavcı var, Jürgen Botsam. İşte bu savcıya yönelik bir suikast planı yaptığı iddiası ortaya atılıyor. Hapisteyken savcıya suikast planı mı? İnanılmaz. Aynen. İddiaya göre Arnavut bir tetikçi tutuluyor ve plan cezaevi telefon görüşmelerinin dinlenmesiyle ortaya çıkarılıyor. Ancak işin ilginç yanı, mahkeme sürecinde bu dinleme kayıtlarının çevirisinde kritik bir hata yapıldığı anlaşılıyor. Çeviri hatası mı? Evet, bir çeviri hatası gerekçesiyle bu davadan beraat ediyor. Ama düşünün, bu olay bile onun nasıl bir figür olduğunu, ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Peki savcıya ne oluyor? İşte o da işin başka bir boyutu. Bazı kaynaklar savcı Botsem'in bu olaydan sonra korkudan ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Bu bile başlı başına bir güç göstergesi değil mi? Sisteme karşı bir meydan okuma adeta.
Gerçekten öyle. Sonra ne oluyor? Cezasını tamamlıyor mu? Hayır. 2007'de cezasının bir kısmını yattıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılıyor. Ama bir şartla. Türkiye'ye sınır dışı ediliyor ve Almanya'ya girişi ömür boyu yasaklanıyor. Yani Almanya defteri kapanıyor gibi görünüyor. Ama siz dediniz ki bu yeni bir başlangıç. Aynen öyle. Bu onun için bir son olmuyor, aksine yeni bir başlangıç. Türkiye, özellikle İzmir ve Çeşme, onun yeni üssü haline geliyor adeta. Ne yapıyor peki Türkiye'de? Lüks bir yaşam sürdüğü anlatılıyor. Villalar, pahalı arabalar. Ama bir yandan da Avrupa'daki işlerini, ağını uzaktan yönetmeye devam ettiği söyleniyor. Hatta bu yüzden ona sürgündeki naip lakabı takılıyor. Tamamen bitirmiyor. Hatta Bulgaristan pasaportu gibi sahte belgelerle Almanya'ya gizlice girip çıktığına dair iddialar da var kaynaklarda. Ne kadar doğru bilemiyoruz tabii ama iddialar bu yönde. Peki uluslararası alanda durum ne? Sadece Almanya mı peşinde? Hayır. 2015'te bu kez İspanya devreye giriyor. Mallorca'daki organize suç faaliyetleri nedeniyle ki bunlar yine fuhuş ağları, uyuşturucu ticareti, haraç gibi şeyler hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarıyorlar. Yani Interpol de işin içine giriyor. Evet, Interpol kırmızı bültenle aramaya başlıyor. Hatta bir telefon dinlemesinde sarf ettiği iddia edilen bir söz var, oldukça çarpıcı. İzmir'de Ferrari sürmek istemiyorum, Avrupa'da güç istiyorum. Vay be, hedefler büyük yani. Aynen. Bu söz, onun motivasyonunu ve hedeflerinin boyutunu çok net ortaya koyuyor aslında. Ama bir sorun var. Türk vatandaşı olduğu için İspanya'ya iadesi gerçekleşmiyor. Türkiye kendi vatandaşını iade etmiyor bu tür durumlarda genelde. Anladım. Yani Türkiye bir nevi sığınak oluyor onun için, öyle mi? Ama Türkiye'de de rahat durmuyor galiba. Sürekli gözaltı haberleri var. Evet, Türkiye'de de durum pek farklı değil aslında. Defalarca gözaltına alınıyor ama kalıcı bir sonuç çıkmıyor gibi bir izlenim var. Mesela 2018'de İzmir'de büyük bir operasyon yapılıyor. Sarallar ve Beşoklar gibi gruplara yönelik. Arabacı da tutuklanıyor. Ne kadar kalıyor içeride? Sadece 3 ay. 3 ay sonra serbest bırakılıyor, sonra 2020'de Bodrum'da bir cinayet işleniyor. Arabacı bu cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yakalanıyor. Bu sefer ne oluyor? 10 gün sonra yine serbest, inanılır gibi değil ama durum bu. Daha sonra sahte belge kullanmaktan aldığı bir ceza nedeniyle tekrar tutuklanıyor ama kısa süre sonra yine salıveriliyor. En son Eylül 2023'te de bir tutuklanma haberi vardı sanki. Evet, o haberlerde çıktı ama yine serbest kaldığı anlaşıldı. İşte bu sürekli yakalanıp bırakılma döngüsü, onun o dokunulmazlık imajını, algısını iyice pekiştiriyor değil mi? Kesinlikle. Kamuoyunda böyle bir algı oluşuyor ister istemez. Bir de tabii Ayhan Bora Kaplan gibi yine yeraltı dünyasından bilinen başka isimlerle aynı karede görüntülenmesi var. Bu da onun Türkiye'deki yeraltı dünyasındaki konumuna, bağlantılarına işaret ediyor. Ve bir de işin TikTok boyutu var tabii. Son dönemde bu çok konuşuluyor. Evet, lüks yaşamını sergilediği, milyonlarca kez izlenen TikTok videoları, bu da ona bambaşka bir platformda farklı türden bir popülerlik, bir şöhret kazandırıyor. Gençler arasında özellikle tanınır hale geliyor. Çok tuhaf bir durum aslında. Bir yanda ağır suçlamalar, uluslararası aramalar, diğer yanda sosyal medya fenomenliği. İşte modern çağın getirdiği bir şey belki de bu. Şöhretin ve algının ne kadar değişken olabileceğini gösteriyor. Gördüğümüz gibi Necati Arabacı gerçekten de çok katmanlı, oldukça karmaşık bir figür. Köln sokaklarından başlayıp uluslararası bir suç örgütü liderliğine uzanan bir yolculuk. Defalarca hapse girip çıkan, sınır dışı edilmesine rağmen etkisini hem Avrupa'da hem Türkiye'de bir şekilde sürdüren. Ve şimdi de sosyal medyada kendine yer bulan biri. Kesinlikle öyle. Onun hikayesi bize sadece bir kişinin suç kariyerini anlatmıyor aslında, aynı zamanda uluslararası hukukun sınırlarını, gri alanlarını, Evet. güç ve nüfuzun perde arkasında nasıl işlediğini, çete içi dinamikleri ve dediğim gibi modern çağda bu ün, şöhret kavramının nasıl başkalaşım geçirebildiğini de düşündürüyor, pek çok soru işareti bırakıyor akıllarda. Peki, tüm bu anlattıklarımızı dinledikten sonra size son bir düşünce, bir soru bırakalım o zaman. Hakkında bu kadar ciddi iddia bulunan, uluslararası arama kararları olan birinin nasıl olup da büyük ölçüde özgür kalabildiği, hatta popüler kültürde bir figüre,
bir fenomene dönüşebildiği gerçeği, bu durum günümüzdeki güç dengeleri, adalet mekanizması ve medyanın rolü hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Gerçekten üzerine düşünmeye değer bir soru bu. Belki de cevaplar sistemin kendisiyle ilgili bazı rahatsız edici gerçekleri de barındırıyordur.